Merhaba arkadaşlar. Bugün Presa Canario'da Showline ve Workline konusunun ikinci bölümünü anlatacağız. Hepinize iyi seyirler. Modern toplum insanın yaşamını sürdürebilmek için yapması gereken toprakla uğraşmak, tarım, hayvancılık, avcılık gibi en temel işlerini bırakmasına neden oldu ve modernleşen dünyada, köpeklerde insanlar için koruma, aileler ve mallar için koruma işindeki yerlerini kaybetmeye başladı, modern toplumun bireyleri daha güzel köpekleri aramaya başladılar. Daha heybetli görünümlü ya da daha oyuncak gibi. Görsel güzellik arandığında ise yapılan yapay seçilimlerle işlevsellik göz ardı edilmeye başlandı. Görsel estetik daha fazla istenmeye başlandığında yetiştirilen köpeklerde daha uysal, daha amaçsız ve daha karaktersiz olmaya başladılar. Belki de modern toplum insanının doğaya karşı gittikçe zayıflaması, burada teknolojiyi değil fiziksel ve amaçsal olarak insanı kastediyoruz, yanındaki hayvanların da daha zayıf olmalarını istemesine yol açmış olabilir. Aslında köpek yetiştiriciliğinde sadece görsellik istenmesi temelde doğaya aykırıdır. Bir köpekte güç, dayanıklılık, geleneksellik ve karakter eksik olmamalıdır. Çünkü doğallık bu olduğundan, otomatik olarak daha sağlıklı ve karakterli köpekleri bize verir. Görsellik olarak sağlıktan vazgeçildiğinde ise, doğa bunu her zaman cezalandırır. Çünkü doğa her zaman zayıfları ayıklar, yetiştirilen bu görsel estetiğe uygun köpekler de doğal koşullarda maalesef ayıklanmaya mecburdurlar. Görsellik ve estetiğin köpek dünyası içerisinde Presa Canario'ya da yansıması ve onu da etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. İşte bu görsellik ve yarışmalar için yetiştirilen Presa Canario'lara bunlara Showline denir. Presa Canario ırkında da sağlık, mizaç ve geleneksellikten uzak köpeklerin üretilmesine yol açmıştır. Bu işlevselliği genellikle zayıf, belli bir karaktere sahip olmayan köpekleri genellikle iri ve basık köpekleri insanlar yanlarında hava atmak, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak, videolar çekip paylaşmak için ister olmuşlardır. Bu da Presa Canario ırkında sağlıklı nesiller yetiştirmede en kötü dönemlerin yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel Presa Canario'da çok az görülen hatta yok sayılan kalça çıkıkları gibi sağlık sorunları çok sık görünür olmaya başlamıştır. Bunun nedeni yapılmaya çalışılan görsel estetik temelli üretim olmuştur, çünkü modern toplumda artık bir canlının kendisinden çok görselliği ödüllendirilmektedir. Bu aynen maalesef insanlarda da böyledir. Yıllar içinde, Dogo Canario olarak bilinen bir sergi varyantını elde etmek için geleneksel Perro de Presa Canario gerçekliği dışında bir varyasyon seçildi. Ancak bu seçim geleneksel Presa Canario'ya kıyasla daha farklı ve oldukça kötüdür. Eskiden bu şov köpeklerine yani FCI köpeklerine Dogo Canario denilirdi. Bu köpekler çoğunlukla sağlık ve mizaç yerine fiziksel görünümüne odaklanarak yetiştirilmiştir. Bu sağlık sorunları, hareket kabiliyetlerinin azlığı ve mizaçları olmayan köpeklerin ortaya çıkması, ırkın bazı çok kötü örnekleri ile sonuçlanmıştır. Aslında geleneksel Presa Canario'da avlanma, koruma ve bölgesellik gibi güdüler vardır. Presa Canario'da bu güdülerin içgüdüsel olarak varlığı son derece önemlidir. Örneğin, bu köpekler çoğunlukla koruma amaçlı kullanılsa da, işlevlerinde veya üreme sırasında doğru avlanma içgüdülerine sahip olmaları temeldir. Böylece bu güdüleri yavrularına aktarabilirler. Presa Canario'nun avlanma içgüdülerine sahip olması, alarm seviyelerinin yüksek olduğu anlamına gelir, bu da potansiyel tehditleri daha hızlı tespit etmelerini sağlar. Presa Canario, gerektiğinde doğal içgüdüleri yoluyla davetsiz misafirleri yakalama yeteneğine sahip olmalıdır. Doğru avlanma içgüdüleri olmadan bu köpekler doğru şekilde koruyamayabilir ve ne işlerinde ne de üremede etkili olamazlar. Bu içgüdülerin bazılarından yoksun olan bir Presa Canario, koruma görevini daha zor yerine getirebilir. Ayrıca, bu içgüdüleri olmadan bir Presa Canario'yu eğitmek daha zor olabilir, çünkü o köpek işi için daha az heves gösterebilir ve en önemlisi bu içgüdüleri yavrularına iletmeyebilmeleridir. Az önce anlattığımız geleneksel Presa Canario ile ilgili bir gerçekliktir, yani asıl ismiyle Perro de Presa Canario. Peki ne olmuştur da bu köpek ırkı böyle iki farklı varyasyona evrilmiştir? Öncelikle buradan başlayalım. Presa Canario, Kanarya Adalarına özgü bir cinstir.
Kanarya Adaları'nın mirası ve adaların amblemi olarak kabul edilmektedir. Kanarya Adaları hükümeti, Temmuz 1991 özel kanunu uyarınca, Perro de Presa Canario'yu Gran Canaria Adası'nın doğal bir sembolü olarak kabul etmektedir. Burada Dogo Canario'dan söz edilmez. Daha sonra Presa Canario'nun İspanyol köpek ırkları içerisine dahil olması, 558-2001 sayılı Kraliyet Kararnamesi ile onaylanmıştır. Bu cins ile ilgili kabul görmüş ilk resmi standart 1989'da Kanarya Adaları'nda oluşturulmuş ve tanınmıştır. 2001 yılında FCI'de geçici cins ve 2018'de geçerli bir standardın resmi olarak yayınlanmasıyla Presa Canario, dünya çapında onaylanmış bir ırk olmuştur. Bu ırkın iki farklı varyasyon olmasında en büyük nedenler FCI'nin kendisi ve Presa Canario kulüpleridir. Yetiştiricilerin ve kulüplerin, Presa Canario'nun standardını değiştirme, belirli kürk renklerini reddedip sonra kabul etme veya adını Presa Canario'dan Dogo Canario'ya çevirmeye çalışmasıdır. Kısaca tarihsel olarak bakarsak Presa Canario cinsi hem yaşlı ve hem de genç bir cinstir. Çünkü yetiştiricilerin eski Presa Canario'lardan kalanlara ulaşılması ve bu soyun devam ettirilmesiyle yaşlıdır, yeniden yaratma süreciyle ve melezlemelerle de gençtir. Modern kinoloji 70'li yıllarda Presa Canario'lara ilgi duymaya başladı. Bu tarihten itibaren bu köpekler Perro de Presa Canario olarak anılmaya başlandı ve cins için yeni bir dönem başladı. Tabii ki hemen kulüpler oluşmaya başladı, standartlar üzerinde şiddetli tartışmalar yaşandı ve sonunda İspanya'da ırkın ulusal düzeyde resmi olarak tanınmasıyla birlikte yine herkes tarafından beğenilmeyen bir kulüp kuruldu. Yıl 1989'a geldiğinde ilk resmi standart kabul edildi. Bu yıllarda her üretici kendi vizyonu konusunda inatçıydı ama amaç tekti, Perro de Presa Canario'yu olduğu gibi ve olması gerektiği gibi tutmak, sadece insanların bunun ne anlama geldiği konusunda farklı fikirleri vardı. Ama dediğimiz gibi herkesin vizyonundaki Presa Canario aynı değildi. Tüm kulüplerin ve toplulukların ortak hedefi ise tekti, bu türün FCI içine dahil olmasını sağlamak ve dünya çapında tanınmasını sağlamaktı. Bu amaç uğruna, bazı şeyleri daha tekdüze hale getiren FCI kurallarına uyum sağlamak için iki büyük değişiklik yapıldı. Perro de Presa Canario'ya artık Dogo Canario adı verildi ve siyah renk standarttan çıkarıldı. Bunun tür için bir utanç olduğunu düşünen yetiştiriciler bu değişikliklere karşı çıktılar, ancak FCI'nin türü başlangıç seviyesinde alması konusunda aşırı hevesli olan üreticilerin çoğunluğu gerçek üreticilerin çağrılarını görmezden geldi. FCI standartlarına uygun köpek üretmeye başladılar. Yani Dogo Canario'lar üretilmeye başlandı. 2000'li yılların ortalarında, Manuel Curto bile, eski adı ve siyah rengiyle 1989'dakine daha benzer bir cins standardına sahip olan Amerikan UKC'ye katılmıştır. Başlangıçta sadece bazı yetiştiriciler onu takip etti, ancak daha sonra daha fazlası katıldı ve yeni isimle yeni isim dediğimiz, aslında asıl isim olan Perro de Presa Canario'dur. Eski soykütük belgeleri çöp kutularına atıldı ve UKC Perro de Presa Canario soykütük belgeleri artık Amerika dışında daha sık kullanılmaya başlandı. İnsanların Presa Canario köpeği hakkında konuşması ve gerçekte ne olduğunu bilmemesi nedeniyle bu köpek hakkındaki çatışmalar küresel bir boyuta ulaşmıştır. Birçok kişi, kontrolsüz bir şekilde çaprazlamalar yaparak bu farklı standartlardaki çelişkilerden yararlanıp üretim yapmışlar ve insanların kafaları daha da çok karışmıştır. FCI ve kulüplerin yaptıklarından sonra artık insanlar, Dogo'nun sabit bir cins, Presa'nın ise sürekli başka köpeklerle melezlenen karma bir tür olan Bandog olduğuna dair tuhaf bir vizyona sahip olmaya başlamıştır. Bunu FCI'ye bağlı üreticiler gittikçe pompalayıp yaydılar. İnanılmaz bir şekilde, nasıl oldu da sadece bu birkaç yıl içinde Perro de Presa'nın saf ırk olduğu ve adaların gerçek köpeği olduğu fikrinden vazgeçildi. Bu kulüpler ve bu yetiştiriciler FCI ile birlikte insanların geleneksel gerçek Presa Canario'ya sahip çıkma fikirlerini değiştirdiler ve yavaş yavaş cinsi değiştirdiler. Bunu neden yaptılar? Daha çok köpek satabilmek için. Gerçek Presa Canario'yu da dünya kamuoyuna bir karışım, sadece işlevi olan ama kimliği olmayan bir köpek, bir bandog, sadece ısırmaktan başka bir şey yapmaya yaramayan bir köpek gibi gösterdiler.
Presa Canario ise ısırmak ve tellerin arkasından havlamaktan çok daha öte bir ırktır. Geçmişte harika bir koruma köpeği olan ırkın üzerine basılıp ve yok edilmeye çalışılmış gibi görünüyor yapılanlar. Yıllarca bunlara direnen, her şeye rağmen direnen, yetiştiriciliği para için değil sadece ırka olan hayranlığı ve sevgisi yüzünden yapan sadece çok az sayıda üretici kaldı. Allah'tan bu üreticilerin derin bir geçmişleri vardı, toprakları vardı, tarihi ve miraslarıyla gurur duyarlardı, kendi standartları vardı ve aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda köpekleri vardı. İşte buradan gelen soylar, adaların efsanevi Perro de Presa Canario'sudur. Diğer taraftan FCA'ya bağlı köpek üreten kulüpler ve yetiştiriciler de hızla Presa Canario üretiyorlardı. Maalesef ki uzun yıllardır bu kulüpler ve bu üreticiler köpek yavrusu satıp kazanç elde etmek için Kanarya Adaları'nın efsane köpeğini kirletmişler, aşağılamışlardır. Presa Canario köpeğini bile yetiştirip satamadıkları için onun ancak bir taklidini satmışlardır. Şimdi gelelim zaman içerisinde Presa Canario'da FCA, bazı kulüpler ve malum yetiştiricilerin yaptıklarının bu ırkı nasıl değiştirmeye başladığına bir göz atalım ve bu fiziksel değişime çok basit örnekler sunalım. Önce sırt bölgesiyle başlayalım. Geleneksel Presa Canario'nun sırtı yarı düz olmakla karakterize edilir, gösteri varyasyonlarında olduğu gibi değildir. Geleneksel Presa Canario'nun sırtının tam tersi olarak, şov köpeklerinin genellikle sırtları daha eğridir ve bunların bel bölgesinde daha belirgin bir çukurluk vardır. Geleneksel Presa Canario'nun iş köpeği ve bekçi olarak işini yapmak için gerekli olan işlevselliğini ve dayanıklılığını koruması gerektiği için bu sırt şeklindeki ayrım önemlidir. Geleneksel Presa Canario'nun sırtında çukur olmaması, köpeğin gevşek ve güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, köpeğe ve hareketlerine daha çok istikrar sağlar ve köpeğin çevikliğine katkıda bulunur. Ayrıca, bu özellik ırkın gücü ve dayanıklılığı ile de ilgilidir, çünkü sırt bölgesi iş sırasında ağırlık dağılımında kilit bir noktadır. Sırtın yarı düz şekli, çukurumsu olmadan, geleneksel Presa Canario'nun kendine özgü bir özelliğidir, özgün işlevini ve fiziksel niteliklerini yansıtır ve yerine getirmesini sağlar. Presa Canario'nun sırt yapısı, ona sağlam ve dengeli görünümünü veren bir dizi kilit elementten oluşur. Presa Canario güçlü fiziği ile tanınır ve sırtı görünüşünde ve işlevselliğinde temel rol oynar. Kesinlikle Perro de Presa Canario'nun sırtı yarı düz ve sağlam olmalıdır, kuyruk bölgesinden omuzlara kadar neredeyse yatay bir üst çizgiyle. Bu köpeğe sağlam ve dengeli bir görünüm verir, ayrıca Presa Canario'nun sırtı kaslı ve geniş olmalıdır. İyi gelişmiş kaslar ırkın gücü ve çevikliği için gereklidir. Sırt kasları, özellikle trapez ve bel kasları, köpeğin etkili ve dayanıklı hareket edebilmesinde önemli bir rol oynar. Örnek görsellerde geleneksel Presa Canario ile gösteri varyantı olan tipinin yani Showline'ın sırtlarının farklılıklarını sunmaya çalıştık. Sırada kafa var. 1989 standartının başlığındaki kafa çizimini size sunuyoruz. Şimdi ise Dogo Canario standartını oluşturan FCA kulüplerinin kafa çizimini görüyorsunuz. Bunları yan yana alıp bakalım. İlk görüşteki farklılık hemen olarak şunlar göze batıyor: çok keskin çizgiler, kararlı bir yapı ve sert bir görünümle kendini belli eden Perro de Presa Canario kafası ile daha yumuşak, dengeli bakışlara ve çizgilere sahip hoş huylu mastifimsi bir kafa. Bu iki kafa aynı köpeğinmiş gibi geliyor mu Allah aşkına? Mastifimsi demişken aklımıza geldi, 1989 standartında Presa Canario kafası için sarkık bir deriyle kaplı olmamalıdır denirken, FCA standartında gevşek ve sarkık bir deriyle kaplıdır ifadeleri yer almaktaydı. Ne kadar mastifimsi değil mi? Çünkü mastifler, bull mastifler, İngiliz mastifler, kafaları kesinlikle gevşek ve sarkık bir deriyle kaplıdır. İdeal bir Presa Canario kafasında burun, kafatasının %40'ına eşittir, burun hattı düzdür ve burun ucu yukarı kalkık değil, çıkıntılı değildir. Kafanın üst çizgisiyle burun neredeyse paralel bir haldedir, alt çene kalındır ve kaslıdır. Dolgun bir görünüme sahiptir. Buruna doğru hafifçe incelir. Perro de Presa Canario'nun normal durumlarda salyası akmaz, bu da 1989 standartında yazılı çok belirleyici özelliklerden biridir. Ama FCA standartında yer almaz, çünkü FCA Show köpekleri salyalıdır.
Bu standartlarda göğüs kafesinden tırnaklara ve renklere kadar inanılmaz farklılıkların olduğu bir kesinliktir. Bu ırkın nasıl değiştirilmeye çalışıldığının da net kanıtıdır. Neyse ki geçtiğimiz aylarda FCI geri dönüş yapıp 1989 standartına kısmen de olsa yaklaşmış. Siyah rengi ve beyaz yamaları kabul etmiş ve köpeklere üst ağırlık sınırı getirmiştir. Nihayetinde yeterli olmamakla beraber sevindiricidir. Su aygırı gibi köpekler üretip gerçek Presa Canario budur diyenlerin, yarışma kazananların, bu Dogo gösteri köpeklerinin çok büyük çoğunluğu tanrıları FCI tarafından artık standart dışı bırakılmıştır. Tahminimizce artık üretilemez. 20 yıl boyunca bu harika ırka yapılan zulüm nihayetinde azalma yoluna girmeye başlamış ve zafer Perro de Presa Canario'cuların olmaya başlamıştır. Mizaç konusuna girdiğimizde bu hatlar arasındaki farklılıklar çok nettir, zaten bunlardan bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Burada kısaca Perro de Presa Canario'nun av içgüdülerinden bahsedeceğiz. Bu içgüdüler Showline hattında çok azdır ya da yoktur. Geleneksel Presa Canario köpeğinin mizacı köpek dünyasında en büyüleyici mizaçlardan biridir. Bu hayvanlar, onları mükemmel bir koruyucu ve koruma köpeği yapan özellik ve davranışların bir kombinasyonuna sahiptirler. Perro de Presa Canario etkileyici bir fiziksel güçle var olmuştur, onların çeviklikleri ve becerileri olağanüstüdür, bu da onların büyük bir kolaylıkla hareket etmelerini ve gerçek koruma görevlerini gerçekleştirmelerini sağlar. Geleneksel Presa Canario'lar genellikle yüksek ölçüde gelişmiş içgüdülere sahiptir. Koruma ortamında yani kendi alanlarında en ufak bir iz veya başka bir canlının burayı istila sinyalini tespit edebilme yeteneği. İşte bu avlanma içgüdüsüdür. Bu köpekler ne kadar zorluk veya engel olursa olsun avlarını aramaya ve yakalamaya yorulmadan kararlıdırlar. İnatçılığı ve kararlılıkları sarsılmaz, bu da onları gerçek koruyucu köpek yapar. Perro de Presa Canario dövüşçü ruhuna sahip sert ve rekabetçi bir köpektir. Böyle bir köpeğin köpek güzellik yarışmalarında yer alması bir erkek Presa Canario'nun başka erkek Presa Canario'larla aynı ortamda yer alması ve durması çok mümkün değildir. Çünkü, dediğimiz gibi rekabetçidir ve savaşçıdır. Bunu size şöyle anlatmaya çalışalım: şov yarışmalarında bir erkek Presa Canario piste girdiğinde orada diğer erkek Presa Canario'ları gördüğü zaman kuyruğu dikleşecektir ve rekabete başlayacaktır. Bu rekabet o köpeğin herhangi bir erkek köpekle fiziksel yakınlaşması durumunda kavgaya dönüşecektir. Yan yana veya birbirlerine yakın mesafelerde erkek Presa Canario'ları bir arada tutamazsınız. Ki dişi Presa Canario mümkündür ama mümkün olmayabilir de. Bir erkek bir dişi mümkündür ama çok az sayıda da olsa bu da mümkün olmayabilir. Bu izlediğimiz FCI köpek şovlarında gördüğümüz görüntülere aykırı bir durumdur ve FCI'ye göre diskalifiye sebebidir. Bir Perro de Presa Canario dünyanın en iyi kişi koruma köpeğidir, köpeklerinden biridir. Dolayısıyla herhangi bir hakem köpeğe dokunamayacak ve ona belli bir mesafeden fazla yaklaşamayacaktır. Çünkü o içgüdüsel olarak koruma yapacaktır. Herhangi bir handler hayatında ilk kez gördüğü bir Presa Canario'yu alıp yarışmaya götüremeyecektir. Uzun süren bir alışma dönemi gerekecektir. Handler ile bir bağ kuran Perro de Presa Canario herhangi bir yabancının ne kendisine ne de handler'a yaklaşmasına izin vermeyecektir. Bu anlattıklarımız adaların efsane Perro de Presa Canario'su için geçerlidir. Bu davranışları sergilemeyen bir Presa Canario'nun bir koruma köpeği olma ihtimali çok düşüktür. Bu köpek varoluşsal olarak FCI köpek güzellik yarışmalarına uygun mizaçta değildir. Bu köpek ancak iş vasıfları, koruma vasıfları olarak yarıştırılabilir. O da ancak yukarıda bahsettiğimiz konulara dikkat edildiği zamanlar. Videomuzun sonuna geldiğimizde FCI'nin kendi düzenlediği yarışmalara katılabilmesi ve kendi soykütük sistemine dahil olan Dogo Canario'ları. Perro de Presa demiyoruz. Sırf yüksek kayıt gelirleri elde edebilmek ve bu ırkı onların standartlarına göre üreten üreticilere yüksek gelirler sağlayabilmek için değiştirmeye çalıştığını anlatabildiğimizi umuyoruz. Şimdi videomuzu bitirirken sözü uzun yıllardır Perro de Presa Canario dahil birçok farklı ırktan koruma köpekleri üretmiş ve eğitmiş ismini vermeyeceğimiz bir eğitmen ve yetiştiriciye bırakalım. Avrupa Köpek Fuarı'ndan yeni döndüm ve şunu söylemeliyim ki, Dogo Canario, Showline hattı ve Perro de Presa Canario aynı cins değildir ve umarım da hiçbir zamanda olmazlar.
Dogo Kanaryo yani FCI'nin Presa Kanaryosu her noktada farklı bir köpek türüdür. Vücut yapısı, kafası gibi, FCI köpeklerinin çok büyük, çok şişman ve cesaretten yoksun olmaları bambaşka bir konu. Örnek olarak 3 erkek FCI Presa Kanaryonun eşcinseller gibi birbirini yaladığını gördüm, aman Allah'ım. Ama insanları anlıyorum. Pek çok insan günümüzde görünümü tehlikeli ve korkunç, cesareti olmayan köpekler ister çünkü diğerleriyle başa çıkamayacaklarından korkarlar. Presa Kanaryo alacaklar unutmayın bu iki köpek farklıdır, bunları tek bir türe bağlamak büyük hatadır, FCI bu işi para nedeniyle yaptı. Bu tecrübeli arkadaşımızın dediklerinden sonra, Showline ve Workline hatları konusunu burada bitirirken şunu söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Biz Presa Kanaryo ırkının bu iki farklı versiyonundan herhangi birini kötülemek amacı veya diğerini üstün kılmak amacı ile değil köpek sahiplenecek dostları bilgilendirmek amacıyla bu iki bölümden oluşan videoları yayınladık. Biz İstanbul Kennel olarak ülkemizde ilk kez Workline ve geleneksel Perro Presa Kanaryo üretmeyi seçtik ve başladık. Showline hattındaki köpeklere de saygımız büyüktür. Bu farklılıkları anlattık ki Presa Kanaryo sahiplenme kararı vermiş dostlar seçimlerini yaparken ne istediklerine göre karar verip bu ırktan olan köpeği daha doğru seçebilsinler. Seçimleri sonucunda hayal kırıklığına uğramasınlar. Herkese sevgiler ve saygılar.